Evet, şimdi bir şirket düşün. Evine katalog gönderiyor. Sen seçiyorsun, sipariş veriyorsun. Ürün kapına geliyor. Tıbbi malzemeden mobilyaya, hatta komple ev kitlerine kadar her şey. Bugün bu bizim gayet alışık olduğumuz bir şey değil mi? Hatta ilk aklımıza Amazon geliyor değil mi? Hayır, Amazon değil. Birazdan inceleyeceğimiz bu şirket bunu 1890'lı yıllarda yapıyordu. Amazon'dan tam 100 yıl önce. Adı Sears ve bir zamanlar Amerika'nın en büyük şirketlerinden biriydi. Zamanında hem Amazon'dan hem de Walmart'tan aynı anda büyük olan dev bir şirket. Şimdi ise ilginç kısma gelelim. İnternet alışverişini de ilk onlar başlattılar. Amazon daha kurulmadan 11 yıl önce kendi online sistemlerini kurdular. Geleceği gördüler ve geleceği inşa etmek istediler. Ellerinde her şey vardı ve sonra battılar. 2018'de 132 yıllık şirket iflas etti. Sorumuz ise şu: bir şirket nasıl olur da geleceği herkesten önce görüp yine de o geleceğe yenilir? Ve cevap finansta değil, cevap insan zihninde. Bu sadece bir şirket hikayesi değil. Bu neden çoğumuzun doğru cevabı bilip yine de yanlış yaptığının hikayesi. Şimdi ilk olarak Sears'ın ne kadar büyük olduğunu anlatmam lazım. Yoksa hikayenin gerisi pek bir anlam ifade etmez. 1886'da bir tren istasyonunda satıcı olan Richard Sears eline geçen birkaç cep saatini sattı ve işi büyüttü. Bir saat tamircisi olan Roebuck'la ortak oldular ve Sears Roebuck ortak şirketini kurdular. Ve ilk olarak o meşhur katalogları çıktı. 80 sayfayla başladılar. Sonra o katalog 500 sayfaya kadar genişledi. İçinde her şey vardı. Kıyafet, alet, mobilya, silah, müzik aleti ve evet, sipariş edip kendin monte edebildiğin evler. Bugünkü prefabrik evler gibi. Bu Amerika'nın kırsalında yaşayan milyonlarca insan için mucize bir şeydi. Yani bu katalog. İlk kez şehirdeki fiyatlara ve şehirdeki çeşitliliğe ulaşabiliyordu insanlar. Ve bu o dönem için yani bir devrim niteliğindeydi. Hatta küçük bir ekleme yapayım. Bu katalogları neye benzetebiliriz? Oynayanlarınız varsa Red Dead Redemption 2 oyunu vardı. Orada mesela bir şey almak istediğinizde gidiyordunuz. Bir katalogdan, böyle eski bir katalogdan ürünleri seçiyordunuz. İşte Sears katalogları aynı o kataloglar gibiydi. Sayılara baktığımızda 1906 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde o güne kadarki en büyük halka arzlarını yaptılar. Sears hisseleri 1908 ile 1972 arasında tam 2000 kat değer kazandı. Ve 20. yüzyılın ortasında Sears Amerika'nın en büyük özel sektör işvereniydi. Craftsman aletleri, Kenmore beyaz eşyaları, Allstate sigortası, Discover kredi kartı. Bütün bu ürünler Sears şirketinden çıktı. Bu şirket büyük buhranda bile para kazandı. Herkes karalar bağlayıp batarken Sears büyüyordu. Yani bu sıradan bir şirket değildi. Bu dönemi için dokunulmaz görünen bir imparatorluk gibiydi. Peki bu kadar büyük, bu kadar güçlü bir şirket nasıl batar? İşin tuhafı geleceği görmedikleri için değil, tam tersi. Geleceği görüp de battılar. Şimdi insanların çoğunun bilmediği kısım geliyor. Sears hikayesinde herkes teknolojiye ayak uyduramadılar, battılar diye anlatıyor. Halbuki bu çok yanlış. Hem de çok. 1980'lerin başında internet daha emekleme aşamasındayken Sears bir şey kuruyor. İsmi Prodigy. Altını çiziyorum. 1980'lerin başında. Online bir alışveriş ve hizmet sağlayıcısı. İnsanların evlerindeki bilgisayarlardan alışveriş yapabildiği bir sistem. Bunu Amazon'dan tam 11 yıl önce yapıyorlar. Şimdi bir düşünelim. Sears'ın elinde aslında internet alışverişinin geleceği vardı. Şimdi teknoloji onlardaydı. Altyapı onlardaydı. Marka onlardaydı. Para onlardaydı. Hatta ülkenin en geniş, yani 19. yüzyılın sonundan beri işleyen bir dağıtım ağları vardı. O da onlardaydı. Yani tam olarak Amazon'un bugün sahip olmak için yıllar boyunca milyarlarca dolar harcadığı şeyler aslında Sears şirketinde halihazırda vardı. Ve 1993'te ne yaptılar biliyor musun? O efsane kataloglarını kapatma kararı aldılar. Ve 100 yıllık eve teslimat sistemini komple bıraktılar. 1993 yılında. Bir yıl sonra 1994'te ise bir adam evinin garajında Amazon'u kurdu. Aynı fikir, aynı model. Sadece Sears bırakırken o daha yeni başlıyordu. Peki buradaki soru şu: Sears bu kadar her şeye sahipken, altyapıları da varken eksik olan tek şey neydi? Peki tam olarak ne oldu? Çünkü kötü yönetildi demek kolay. Ama gerçek bundan çok daha ilginç. Şimdi Sears'ın sorunu bilgi eksikliği değildi. Cesaret değildi, para hiç değildi. Sorun şuydu: Sears marka kimliğine o kadar çok bağlanmıştı ki şirket olarak hareket edemeyecek kadar hantallaşmıştı. Ve artık kendi gölgesinden bile korkan bir şirket haline gelmişti. Sears kendini bir mağaza şirketi olarak görüyordu. Koca binalar, raflar, tezgahlar, tüm kimliği, tüm gururu buydu. O dönemler imkansız görünen online satış fikri ise Sears'ın
kendi kimliğine bir tehdit olarak görülüyordu. Biz mağazacıyız. İnsanlar gelir, ürünü dokunur, alır diye düşünüyordu yöneticiler. Bu yüzden kendi ürünleri Prodigy'yi bile hiç ciddiye almadılar. Ve internet satışını o dönem için yan bir iş olarak gördüler. Çünkü gerçekten benimserlerse aynı zamanda kendi mağazalarında gereksiz olacağını zaman içinde kabul etmek zorunda kalacaklardı. Ve hiçbir dev şirket kendi gücünün kaynağının artık işe yaramadığını kabul etmek istemez. Bir de şunu yaptılar. İşler kötüye gidince paniklediler. Odaklarını dağıttılar. Sigorta, bankacılık, emlak, yatırım her sektöre girdiler. O çok bağlı oldukları kendi işlerinden de uzaklaşmış oldular bu şekilde. Ve sonunda bir yatırım fonu şirketi, bütün şirketi devraldı. Ve Sears'a bir parakende şirketi, bir imparatorluk gibi değil, bir finansal araç gibi davrandı. Mağazalara yatırım yapmak yerine şirket varlıklarının hepsini satıp parayı çıkardı. Şirket içten içe çürürken bile dışarıdan dev gibi görünüyordu. Ta ki tamamen görünmez olana kadar. İşte burada hikaye hepimizin hayatına dokunuyor. Çünkü bu hata bir şirkete özel değil. Şimdi işin asıl ilginç kısmı Sears'ın yaptığı hata aslında insan beyninin en eski tuzaklarından biri. Ve bu tuzağın sinsi yanı şu. Bunu yapan insanlar aptal değil. Tam tersine çok başarılı olmuş iş insanlarıydı. Buna bir örnek verelim. Mesela BlackBerry 2007 yılında dünyanın en çok kullanılan telefon markalarından biriydi. Belki de en çok kullanılan telefon markasıydı. Ve dünyanın en iyi telefonunu yaptıklarına inanıyorlardı. Aynı yıl iPhone çıkınca en sadık müşterilerini arayıp bir anket yaptılar. Dokunmatik ekran olsa tercih eder misiniz? Müşteriler de hayır. Biz BlackBerry markasını seviyoruz ve klavyesini çok seviyoruz dediler. Ve bunun üzerine BlackBerry yöneticileri de bak gördünüz mü biz haklıyız. Müşterilerimiz dokunmatik ekran tercih etmiyor diye düşündüler. Ama sordukları insanlar zaten BlackBerry'nin en sadık müşterileriydi. Zaten dokunmatik ekran daha yeni bir şeydi, istenecek bir şey değildi. Ve kendi başarıları aslında bu dönüşümü görmemelerine neden oldu. Tıpkı Sears'taki gibi. Çünkü Sears'ta da aynı şey oldu. Prodigy'yi kendi ürünlerine ciddiye almadılar. Halbuki zaten 11 yıl önce 1980'de aynı şeyi yapmışlardı. Bu vizyonları vardı yani. Ve hiç yanlış bir karar verdiklerini düşünmüyorlardı. Hala müşterilerin mağazaya geldiğini, hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorlardı. Mantıkları kendilerine göre mükemmeldi. Ama sadece o mantık artık var olmayan bir dünyaya aitti. Ve buradaki asıl tuzak Sears o kadar uzun süre bir numaraydı ki. Bir numara olamadıkları bir geleceği hayal bile etmek istemediler. Ve başarı bazen en büyük kör noktaları doğuruyor. Bu zamana kadar işe yaradığı düşüncesi bundan sonra da işe yarayacak yanılgısına dönüşüyor. Ve bunu kimse bilerek yapmıyor. Beyin bunu otomatik yapıyor aslında. Sears aslında geleceği gördü ama gelecekte kendisini göremedi. Peki ya biz? Yani bu tuzağa düşmemek mümkün mü yoksa biz de aynı Sears gibi bir şeyi başardığımız zaman tamam doğrusu bu deyip hep o yoldan mı gidiyoruz? Hiç kendimizi değiştirmek istemiyoruz aslında. Çünkü Sears'ı yargılamak kolay. Yani nasıl bu kadar açık bir şeyi göremediler? Hani ilk başta tamam ama yıllar içerisinde o kadar şeye rağmen nasıl göremediler demek kolay. Ama dürüst olalım hepimiz bunu yapıyoruz. Yani ben de yapıyorum. Herkes yapıyor. Telefonlarımızdaki uygulama bizi artık mutlu etmediğini bildiğimiz halde silmiyoruz. Çünkü bir alışkanlık. Yani bize hiçbir faydası olmamasına rağmen ona vakit harcamaya mesela devam ediyoruz. Veya bir yaptığımız iş bizi bir yere götürmediği zaman şunu demiyoruz. Bu iş bana artık hiçbir şekilde yaramıyor. Bunu bırakayım demiyoruz. Çünkü bir alışkanlık haline geliyor. Mesela alışkanlıklarımız sigara gibi mesela. Bize zarar verdiği halde yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bunlar da tıpkı Sears'taki gibi bizim bir parçamız haline geliyor ve onlardan vazgeçmek çok kolay olmuyor. Bu tip şeyler bizim hayatımızda da var. Hani geçmişte işe yarayan ama artık bizi geride tutan şeyler aslında. Bunları göremiyoruz. Ve onları bırakmak işte Sears'ın kendi mağazalarını bırakması kadar zor bir hale geliyor bizim için. İşte bu Sears'ın hikayesinin asıl dersi aslında şirketlerin batması değil. Veya şirketin nasıl battığının hikayesi değil. Asıl hikaye şu. Geleceği görmek bazen yetmiyor. O geleceğin içinde kendini yeniden hayal etmeyi göze alman gerekiyor yani. Olay buradan çıkaracağımız ders bu bence. Çünkü çoğu zaman bizi batıran şeyler yani göremediğimiz şeyler değil. Göremediğimizi kabul edemediğimiz şeyler aslında. Şimdi sana sormak istediğim soru şu. Ben mesela BlackBerry örneğini verdim. Senin de böyle bu hikayeye benzer bildiğin bir şirket hikayesi olur, başka bir hikaye olur. Bir hikaye var mı? Mesela geçmişte çok iyi olup yeniliklere adapte olamayan ve tarihin tozlu sayfalarına karışan senin de bildiğin böyle hikayeler var mı? Lütfen biliyorsan yorumlara yaz, tartışalım, konuşalım. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.